export, import. Süreç bu kadar. Damat Twin çekimi özelinde motion capture teknolojisinin kullanımından bahsedebilir misin biraz? Evet, bu işte Metaverse hype olduğu dönem modada markalar çok severler. Yani o an toplumun yöneldiği bir eğilim varsa, bir trend varsa onu hemen sahiplenirler ve moda dünyası onu mutlaka kullanır. Ve bizim damatı yaptığımız dönemde bu NFT Metaverse hype'ı çok yoğundu. Ve biz de o zaman dedik ki neden her şeyin dışına, kalıpların dışına çıkmıyoruz ve tamamen 3D'den oluşan bir animasyon film yapmıyoruz dedik. Ben de tabii Unreal konusunda kendimi hani çok %100 de görmesem de %70, %80 seviyelerinde olan bir moda fotoğrafçısı olarak hemen Unreal ve Motion Capture'ı entegre ederek bir moda filmi yapalım dedik ve biliyorsunuz bu işlerde hareket çok önemli. Çünkü bir modelin yürüyüşü, bakışı, ifadesi o karaktere kimlik verdiği için de Xsense'i bu projeye dahil edip tamamen yürüyüş ve koşulardan oluşan bir moda filmi yaptık. Bunu aslında tek sezon yapmadık. Biz öncesinde başlamıştık. Arka planda entegre ettik. Ufak ufak Unreal'ı devreye sokmuştuk daha önceki kampanyalarda. Ama son yaptığımız kampanyada 5 tane modelin olduğu ve bunların hepsinin tek tek motion capture'larının alındığı bir projeye dönüştü. Ama o proje kapsamında şunu öğrendik. Motion capture artist kavramının ne demek olduğunu anladık. Çünkü biz kıyafeti fiziksel olarak gerçek modellerin üzerine giydirerek bir takım kayıtlar aldık. Şu an görüntüye de veriyoruz bunları. Ama sonrasında şeyi gördük. Motion capture'da birazcık daha stilizasyonun ve hareket ettirdiğiniz karaktere göre oyunculuğun birazcık daha farklı olması gerektiğini gördük. Yer yer ben giydim, yürüyüşleri yaptım. Yer yerde Bartu'ya giydirdik. Koşuşları Bartu'dan aldık. Ve o şekilde Xsense'i Türkiye'de belki de ilk defa bir moda filmine entegre ederek motion capture'lı full 3D bir moda filmi yaptık. Abi biraz da süreçten bahseder misin? Yani kıyafeti giydirmeden öncesi, kıyafeti giydirdiniz, sonrası nasıl işledi? Yani daha geleneksel bir çekime göre dijitaldeki fark nasıl oldu? Gelenekseldeki çekime göre tabii süreç birazcık daha farklı, hatta epey farklı. Ön çalışmayı mükemmel yapmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde mesela bizim moda fotoğrafçılığında tesadüfler aslında işin güzelliğidir. Bazen o tesadüfler bir çekim konseptini alır, o anki tesadüfle bambaşka bir yere gidebiliyorsunuz. Ama burada tabii öyle bir şey yok. Her şey çok iyi hesaplanmış olması gerekiyor. Bütün ön çalışmanın gerçekten %100 yapılmış olması gerekiyor. Bütün environment'lar, mekanların önden tasarlanması, bir karakterin nereden nereye hareket edeceği, ne yapacağı. Tabii bir moda filminde müzik de çok önemli. Sizin bütün previzinize nasıl bir filmde, nasıl bir Hollywood filminde bir previz yapıyorsunuz, her şeyi önden kurguluyorsunuz. Bu moda filminde de öyle olması gerekiyor. O tabii iyi oluyor. Yani kendine göre avantajları, dezavantajları var. Her şey matematiksel olarak bir sürece oturtulması çekim sürecini çok hızlandırıyor ve çok kolaylaştırıyor. Çünkü biliyorsun ne çekeceğini, ne çekmen gerektiğini. Bir storyboardlu film nasıl çekiliyorsa aynı şekilde öyle çekiyorsun. Ama moda filmlerinde pek öyle olmuyor. Moda filmlerinde biraz topladıklarınla sonrasında yaptığın kurguyla bir hissiyat yüklemeye çalışıyorsun. O post prodüksiyon süreçleri daha sancılı oluyor. Xsense'le yaptığımız 3D animasyondaki en sıkıntılı süreç tabii kıyafetlerin simüle edilmesi. Çünkü biz burada normal bir weight painting yapmadık. Weight painting nedir diye soracak olanlar. Oyunlarda genellikle kıyafetler aslında sizin derinizin bir parçası oluyor. Yani sen kolunu kaldırdığında o kırışıklık hiçbir şekilde değişmiyor ama biz Marvelous Designer ya da diğer adıyla Clo diye bir program kullandık. Aslında kıyafet üretimi üzerine olan onun simülasyonunu yaptık. Fizik simülasyonlarını. İyi bir motion capture datasıyla beraber iyi bir kıyafet simülasyonu birleştiğinde zaten izleyici bu konularda hakim olmasa da bilinçaltından ya bir dakika bu diğerlerinden farklı gözüküyor. Nedir bu farklılık
yaratıcılığı belki tanımlayamıyor ama görsel olarak bir şeylerin farklı olduğunu görüyor. Biz bu filmlerde serisinde aslında onu tamamlamış olduk. Peki kayıtları aldıktan sonra post prodüksiyon kısmı nasıl oldu? Biraz oradan bahseder misin? Kaydı alıyorsunuz. Normalde bir proses ediyorsunuz. Normal ya da HD olarak proses ediyorsunuz. Hiç HD proses etmedim. Export, import. Süreç bu kadar. Yani hiçbir animasyon temizleme, keyframe temizleme, bir takım şeyleri düzeltme, hiçbir şekilde bunları yapmadık. Ama tabii orada şunun da hakkını vermek gerekiyor. Biz karakterleri orijinal modellere göre yaptığımız için, yani zayıf bir modelde motion capture alıp onu şişman bir 3D karaktere oturtmadık ya da tam tersi. O yüzden hani mesh poking deniyor. Yani mesela siz normal bir karakterde yürütüyorsunuz. Aldık bu motion capture'ı. Daha stilize, daha büyük bir karakterde belki göbeğinin içinden geçebiliyor eli. Birebir olduğu için karakterler zaten o problem de ortadan kalktığı için hiçbir şekilde temizlik yapmak, drift'te, yani drift dediğimiz şey zaman içerisinde karakterin kayması ya da knee popping, dizlerin bir anda tık 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 garip hareketler yapması. Zaten bunlar Xsense'de olmadığı için hiç sorgusuz sualsiz kaydımızı aldık, exportumuzu aldık, Unreal'a direkt import ettik ve oradan da Marvelous'ı aldık ve kıyafetlerimizi yaptık. O peki Marvelous'ı aldıktan sonraki kısım ne kadar sürdü ortalama? Yani asıl iş orada Marvelous'ta. Çünkü siz fiziksel, realde olan bir kıyafeti yapıyorsunuz. Yani kafana göre bir kıyafet yapmıyorsun. Bir, onların kalıpları çalışıldı. Şimdi bunu izleyen arkadaşlar abi firma size kalıpları vermedi mi diyecek. Öyle olmuyor. Sizin 3D'de onu tekrardan sıfırdan kalıplarını çıkarmanız gerekiyor. Ki birçok firmada da zaten o kalıpları alsanız bile işinize yaramıyor. Onun dökümü, fittingi, kol eviydi, ıvırı zıvırıydı. Onları siz baştan çalışmanız gerekiyor. Simülasyon kısmı çok büyük sıkıntı. Çünkü bizim animasyonlar çok uzundu. Yani 2000 karelik, 8000 karelik animasyonlar var. Siz simüle ediyorsunuz. 7900. kareye geliyor. Eli hafif şuradan geçerken parmak pantolonuna takılıyor ve o pantolon bir anda büyüyor ve saçma sapan hareketler yapıyor. Simülasyon kısmı en vakit alan ve en sıkıntılı kısmıydı. Xsense'in Ambient Link ürününü kullandınız abi. Peki Ambient Link'in hangi özelliği orada bu işi yapmanızda size bir yarar sağladı? Mesafe mi, çok 240 Hz'de kayıt alabilmesi mi? Orada diğerlerinden ayıran bir özelliği var mıydı? Yani şu özelliğinin olması çok iyi oldu. Bir kere 240 Hz, 60 Hz olayına bir değineyim. Farkını bilmiyorum. Neden bilmiyorsun diye soracak olursanız. Çünkü hiç 60 Hz'de çalışmadı. Yani madem elimde 240 Hz var, madem daha fazla data alabiliyorum, o yüzden de 240'ı kullandım. Belki overkill, yani Türkçesi nedir? Belki lüzumsuz bir data. Ama bilmiyorum çünkü dediğim gibi ne 120 denedim ne 60 Hz denedim. Parayı verdik dibine kadar kullanalım dedim. Ama onun haricinde tabii büyük lüks. Biz damatı çekerken bir stüdyoda çekiyoruz ve oraya tek götürdüğümüz şey bir dizüstü bilgisayar ve bir tulum. Tulumu giydiriyorsun modele ve kayda basıyorsun. O kadar basit. Hani o bir optik sistem olsaydı onun kurulumu bile başlı başına bir gündü ki siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir gün demek prodüksiyonel olarak bize stüdyoyu ekstradan bir gün daha kiralamamız anlamına geliyor. O da nereden baksan 150.000-200.000 TL gibi bir rakama geliyor. O yüzden prodüksiyon anlamında hem maddi hem manevi olarak bize inertia sistem olan Xsense büyük avantaj sağlıyor. Çünkü istediğin parka götür, çek. Basket sahasına götür, çek. Jimnastik salonuna götür, çek. Ya da benim stüdyomda zaten 4'e 4'lük bir alan gibi bir lüksüm yok. Kaldı ki ben mesela yapıyorum. Şimdi konuyu biraz değiştirdim ama oradan belki Pixelverse'e geçeriz. Ben bir masada oturup yayın yapıyorum. Optik sistemde benim buraya kaç tane kamera koymam lazım ki benim bacaklarımı görsün sorusu her gece yattığımda kendime sorduğum bir soru. Yani $100.000 verdim, $60.000 verdim. Buraya bir optik sistem koydum. Acaba Xsense'den ya da herhangi bir inertia sistemden bana daha fazla avantaj sağlar mı? Nerede avantaj sağlar, nerede dezavantaj oluşturur? Ayrı bir soru. Markanın beklentisine uygun olarak nasıl çalışmayı başardınız? Şimdi bu yeni kullanılacak teknoloji olacak. Marka çok hakim olmayabilir buna. Hem markanın hem müşterinin veya müşterinin tepkisi nasıl oldu?
Ya bu soruya zor bir soru bu. Şöyle zor bir soru. Çünkü beni izleyenlerle benim durumum biraz farklı. Ben 25 senedir bu fotoğraf ve video alanında yerli yabancı birçok büyük markayla çalışmış durumdayım. O yüzden hali hazırda gelen bir marka değerim var. Ve bu markalar beni sosyal mecralardan oradan buradan takip ediyorlar. Gerek YouTube'um olsun, gerek Instagram'ım olsun ve ben orada sürekli bu teknolojik alanlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum ve o yüzden de biliyorlar benim nerelere götürmeye çalıştığımı, bu işi bildikleri için zaten talep bana genellikle markadan geliyor. Ben gidip de bir markaya şey demiyorum. Ya gel sana şöyle bir film yapalım, 3D bir film yapalım, gel teknolojiye entegre edelim demiyorum. Markaların bana yaklaşımı ya bak sen hani moda gözün var, yönetmen gözün var. Bunu 3D ile nasıl birleştirebilir miyiz diye markalar bana geldiği için ben açıkçası 4-0 maça önde başlamış oluyorum. Sonrasında yaptığımız toplantılarda, pre-production meetinglerde ve o brainstorming toplantılarında o şekilleniyor ve nasıl bir şey yapacağımız haline geliyor. Biz zaten demin de anlattığım gibi bütün ön çalışmasını, previzini yapıyoruz. Mesela şimdi bu Panty filmiyle ilgili demo filmini de şu an ekrana verelim. Arkadaşlar görsünler. Dans kaydını alıp ben onlara bir demo sunup nasıl bir şey olacağını önden zaten gösteriyorum. Zaten marka hem bana güvendiği için hem de işin nereye gideceğini bu previzle gördüğü için de rahat olmuş oluyor. Sıfır revizyonlu bir iştir bu Panty işi. Hiç revizyon almadan direkt yayına çıkmış bir iştir.